Sadece bir yemek videosu değil. Aynı zamanda bir oyun oynayacağız. Tarihi 2500 yılından daha eskilere kadar dayanan bir şehirdeyiz. Şimdi bunlar gizli nesne olduğu için böyle normal yerlerde olmuyor. Bu şehri çok beğendim. Öncelikle İpek yolunun en önemli duraklarından biriymiş. Deli. Bakın burada. Cengiz Han bu minareyi görüp şöyle demiş. Yediğim bütün samsalar gerçekten çok lezzetli. Bana böyle bakıyor. Ne yapıyorsun acaba? Ya bunun arkasına koymuş ya. Buharalıların önerdiği restoranlara gelmek istedim. Elle açılan erişte aslında. Bence şimdiye kadar yediğim en iyi Özbek yemeği. Yani tamam pilav da çok güzel ama Özbekistan yemekleri denince akla sadece pilavın gelmesi bir hakarettir ya. Selamlar. Bana ise günaydınlar. Ne haber, nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Aa, kedi geldi. Pis, 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 pis. Ben şu an bu arada çömeliyorum arkadaşlar. Ayakta değilim çünkü labirent gibi bir şehirdeyiz. Kameramı koyacak hiçbir yer yoktu. O yüzden ben de koyabildiğim tek noktaya koydum ve çömelerek vlogu açtım. Bugün gerçekten ilginç bir video izleyeceksiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu bir yemek videosu. Ama sadece bir yemek videosu değil. Bugün bu mistik ve otantik şehri gezerken fazla oldu. Bugün bu mistik şehri gezerken aynı zamanda bir oyun oynayacağız. Bence bilmediğiniz şehirleri gezmek için harika bir oyun. Bu ne ya? Tamam, biz gidiyoruz. Bye bye. Oyunun ismi Geocaching. 2000 yılından beri oynanan bir oyun aslında ve 26 yıldır dünyanın akla dahi gelmeyecek birçok yerine saklanmış nesneleri buluyorsunuz oyunun içerisinde. Buhara'da ise 2 tane varmış. Ben de dedim ki Buhara'da 2 tane varsa biz bu şehri hem onları ararken gezeriz, ararken ben size şehri anlatırım, şehri anlatırken de yemek yeriz. Yani bayağı dolu bir video olacak. Umarım. Ben buraya bir sürü yemek listesi hazırladım. Video dolu olmasa bile benim karnım bayağı bir dolu olacak arkadaşlar. Çünkü Özbek mutfağı da bayağı lezzetli bir mutfak. Bence şimdiye kadar yediğim en iyi Özbek yemeği. Bizim yemeklerimize bir tık benzer, damak tatlarımız benzer tahmin edersiniz ki. Ama çok farklı yemekler de var. O yüzden bugün en farklı olanları deneyeceğiz. Görüntülerden anlayacağınız üzere bayağı bir turistik bir şehir. Ama turistik olmayı dibine kadar da hak etmiş bir şehir. Tarihi 2500 yılından daha eskilere kadar dayanan bir şehirdeyiz. Aslında bir teoriye göre şehrin ismi Buhara, Sanskritçe Vihara'dan geliyormuş. Yani Budist tapınağı, Budist manastırı. Biraz ilginç gelebilir ama İslam'dan önce bu bölge Zerdüşt, Budist ve farklı inançların kesişim noktasıymış. Bir ilginç şey daha göstereyim. Nasrettin Hoca. Ama bizim Nasrettin Hocamızdan biraz farklı gibi, ne dersiniz? Eşeğe de düz binmiş. Burası çok ünlü bir meydan. Şurada bir manastır var. O manastıra akşam yemeği yemeye gideceğimiz için şimdilik göstermiyorum. Buhara çöl iklimine yakın bir şehir olduğu için her yerde havuzlar var. Bu merkezin ortasında da kocaman bir havuz var. Onun da çevresinde bir restoran var tabii ki. Bu şehri çok beğendim. Yani şimdiye kadar Özbekistan'da Taşkent'i ve Semerkant'ı gördüm. İkisi de birbirinden güzel şehirlerdi ama bu şehrin verdiği his, hiçbir şey bozmadan yaratılan atmosfer özellikle. Renkler falan çok uyumlu, çok otantik yapmışlar her şeyi. Restoranlar bile insanın canını sıkmıyor yani. Bugün çevremde göreceğiniz birçok şey İslami mimaride görünse de aslında burası çok katmanlı bir geçmişe sahip bir şehir. Öncelikle İpek yolunun en önemli duraklarından biriymiş yani, ama sadece bir ticaret şehri değilmiş. Aynı zamanda bilgi merkeziymiş ki Orta Çağ'da Orta Asya'nın kutsal şehri deniliyormuş bu şehre. Şimdi şehrin tarihi 2500 yıl öncesine kadar dayanıyor dedik ya. Yani Roma İmparatorluğu bile yokken burada hayat varmış. Sonradan kurulan bir şehir değilmiş ve takdir edersiniz ki bu 2500 yıl içerisinde çok önemli ve çok enteresan olaylar olmuş. Bu olaylardan biri de 1220 yılında Moğol Kağanı Cengiz Han tarafından bu şehir işgal edilmiş ve Cengiz Han'ın işgal edip de yıkmadığı, komple yıkmadığı nadir şehirlerden biriymiş. Hatta bir rivayete göre arkamda gördüğünüz şu minare, birazdan daha yakına gideceğim. Cengiz Han bu minareyi görüp şöyle demiş. Bu minare çok güzel ya, bunu yıkmayın.
Kafamı çevirdiğim her yerde farklı farklı yapılar olduğu için ve her birinin ayrı bir tarihi olduğu için bir taraftan hem okuyorum, bir taraftan size anlatıyorum. Eksik ve yanlış bilgi vermemeye çalışıyorum ama yine de eksik veya yanlış bir bilgi verdiğimi görürseniz yorumlara yazın kesinlikle. Ben de sizin sayenizde öğrenmiş olurum. Bu minare gerçekten çok güzelmiş. Çok güzel. Bunu yıkılmaz bu ya. Detay almaya çalışıyorum ama hem çok yüksek hem çok uzak olduğu için çok net görünüyor mu bilmiyorum ama enfes görünüyor. Gerçekten büyülendim. Ve sanırım hayatımda gördüğüm en güzel cami. En farklı cami. Üf. Şu an sizinle aynı anda gördüğüm için ben de verdiğim ilk tepkileri veriyorum ve dona kalıyorum gerçekten. Ve o kadar yüksek ki şöyle bakarken boynum ağrıyor. Bayıldım. Hani bazen çok güzel bir gün batımı görürsünüz ya da kalbinize dokunan ve neden dokunduğunuzu bilmediğiniz bir şey görürsünüz ve böyle dona kalırsınız ve dakikalarca bakarsınız ya. Yaşıyorsunuz değil mi böyle bir şey? Bana aynısı oldu. Beni oraya bıraksanız ben muhtemelen saatlerce otururum ama daha kahvaltı bile yapmadığım için bayağı bir açım ve ilk gizli nesnemi bulmak üzereyim. Çok yakın bir noktadaydı. Önce onu bulacağız. Daha sonrasında ilk öğünümüzü yemeye gideceğiz. Şimdi bunlar gizli nesne olduğu için böyle normal yerlerde olmuyor. Ya bir taşın altında böyle sıkıştırılmış ya da bir yere iliştirilmiş şekilde oluyor. Ve haritaya baktığımda tam olarak şu noktada görünüyor catch, gizli nesne. İpucunda sadece aşağıda bir yerde basit bir item yazmış. Genelde bu itemler işte içerisinde kağıt konulan küçük şişeler gibi oluyor. Bu oyunun özel kutuları var ve yani herkes aslında bu kutuları bir yerlere yerleştirebiliyor. Ama o özel kutulardan almanız gerekiyor. Şimdi burada bir yerde bayağı da kalabalık olduğu için çevre ben biraz şey görüneceğim böyle deli. Gitmiş minarenin artık neyse bu kalenin altına dibine böyle bakıyor 2 saat. Ne var acaba burada? Hadi bakalım. Dünyada yaklaşık 3,5 milyon tane item varmış böyle saklanan. Az değil 26 yıllık bir oyun. Bir de bu oyunu oynadıkça az çok böyle mantığı anlayacaksınız. Şimdi ben buldum bakın. Bakın neredeymiş. Şöyle bir baktığımda dedim ki burada bir taş var. Allah Allah. Nasıl yani? Nasıl olur? Bakın burada. Delirdiniz mi ya? Bunu buraya... Kimsenin sizi görmemesi lazım. Özel kutulardan değil, bunu direkt birisi herhangi bir kutuya koymuş. Değişik nesneler oluyor aslında bazen ama genellikle böyle kağıt parçaları. O kağıtta da bunu bulanlar isimlerini yazıyor, tarih yazıyor ya da ne yazmak isterlerse yazıyor, buraya bırakıyor. Bir grup deli dünyanın baş koşlarından gelip saklıyor ve birkaç farklı deli de bunu buluyor. Eğlenceli bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle mahallenizde bile bulabileceğinize eminim yani ve çok şaşırıyorsunuz gerçekten. Ha neden çantanda bir tane sabun, bir tane dezenfektan taşıyorsun sürekli yanında derseniz böyle durumlar için her an elin bir yerlere girebilir yani. İlk öğünümüz samsa. Bu samsa aslında daha önce Afrika'da da gördüğümüz, Hindistan'da, Sri Lanka'da, Bangladeş'te gördüğümüz genelde Asya'nın her yerinde görülen samosaya çok benzeyen bir şey. İsmi de samsa zaten ama gerçekten çok daha farklı. Yani baharat olarak hem bize daha yakın bir mutfak olduğu için bir de içerisindeki et falan bayağı bol. Diğer yerlerde yediğim samosalar falan bu kadar bol etli falan olmuyordu. Ama Özbekistan'a geldiğimden beri yediğim bütün samsalar gerçekten çok lezzetli ve her şehrin ayrı tarzda bir samsası varmış aslında. Şu an Buhara'dayım. Buhara samsası böyle daha küçük. Ama Taşkent ile Semerkant arasında Cizah diye bir şehre gitmiştim ve oranın samsası bence dünya üzerindeki en iyi samsa. Bu kadar bir şeydi. Çok güzel. Ve bunların tanesi 5000 som. Normalde bunu tandırlarda pişiriyorlar. Burada böyle tandırlar var. Kocaman. Onun içinde pişiyor bunların hepsi.
Ama bunu galiba yağda kızartmışlar. Böyle de çok güzel olmuş çünkü çıtır çıtır olmuş dışındaki hamur. De bakın, et kuşbaşı değil, kuşbaşından bir tık daha büyük. Et yemeyen biriyseniz Özbekistan'da bir tık zorlanabilirsiniz. Çünkü bakın, güne başladığım ilk öğün bile böyle löp löp etli oldu. Her şeyin içerisinde et var. Ha ben et yemeyeceğim kesin derseniz de ama yine de görmek istiyorum derseniz her yerde dut ağacı var. Dut ağacı o kadar fazla ki her sokakta 2-3 tane falan var. O yüzden kimse toplamaya yeltenmiyor ve hepsi böyle lezzetli, iri iri dutlar. Burası turistlerden uzak, daha çok yerellerin gelip gölgelendiği, yürüyüş yaptığı bir park. İsmi Samonits Recreation Park. İkinci nesnemiz de buradaymış. Bu nesneleri böyle güzel yerlere koyuyorlar ki biz şehri güzel güzel keşfedebilelim. Her noktada olmuyor çünkü ve turistik olmayan ama yine de görülmesi gereken yerlere falan da koyuyorlar bunları. Artık bir şehre gider gitmez hemen uygulamayı açıp nerede ne nesne var onlara bakıyorum. Özbekistan'ın ilk mozelesiymiş bu. Restore edilmeden önce kumla yapıldığı söyleniyor. Daha sonrasında restore edilmiş tabii ama enfes görünüyor bu da. Şuraya bakın. Bambaşkaymış Özbekistan'ın mimarisi. Hiçbir yerde görmediğim değişik mimari yapılar var. Nesne muhtemelen şunların arasında bir yerlerde gizli. Ben bunu ararken size de vermeyi unuttuğum bir bilgiyi vereyim. Çünkü birazcık tarihle ilgileniyorsanız eğer Kağan Cengiz Han'ın kesinlikle duyduğunuz bir sözü var. O da ben Tanrı'nın cezasıyım. İşte bu lafı o gezdiğim ve büyülendiğim, gördüğüm en güzel cami olabilir dediğim caminin içine girip aynen bu şekilde diye kükremiş. O cami burasıymış yani. Buldum. Gerçekten hiç bakmadığım bir yere koymuş ama dikkat çekmeden nasıl alınır bilmiyorum. Ya bunun arkasına koymuş ya. Bu. Sadece 2 kişi bulmuş şimdiye kadar. Biz de 3.'yüz. Çok iyi baksanıza. İsim falan bile var yani. Bildiğiniz buraya form bırakmış ya. Şimdi kimseler görmeden onu saklama vakti. Şurada bir tane adam var. Benden şüphelendi böyle. Bana böyle bakıyor. Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun sen buralarda böyle? Kimin aklına gelirdi ya? Tarihi şehir kısmından çıktığımda şehrin bütün albenisi yok olduğu normal bir şehre döndü. Ama gördüğüm kadarıyla yine de sakin bir şehir Buhara genel olarak. Yani çocukların böyle apartmanların önünde tek başlarına oynayabilecekleri kadar da güvenli bir yer aslında. Selam. Bir de gerçekten Buharalıların önerdiği restoranlara gelmek istedim. O turistik olan tarihi şehrin dışına çıkıp Buhara'da yaşayan insanların geldikleri yerlere gelmek istedim. Burada da zaten bakın böyle bir sürü insan var. Bir tane bile turist yok. Ki genelde zaten lokallerin yemek yemeyi tercih ettiği yerler çok daha lezzetli olur. Ben de Özbek yemeklerini burada denemek istedim. Birazdan yediğim yemeği görünce şaşıracaksınız ama öncesinde size ekmeği göstereyim. Buhara ekmeği bu, buraya özgü. Özbekistan'ın zaten her şehrinin kendine özgü bir ekmeği var. Semerkant ekmeği daha çok bilinen bir ekmek. Ben bu ekmeği hiç görmemiştim. Biraz daha farklı ve daha sert. Çünkü birazdan gelen yemekle beraber yendiği için sert olmasını anlıyorum. Burada genelde toz biber veya pul biber yok. Böyle yağlı, ezilmiş biberler var. İçerisine sarımsak da koyuyorlar. Bayağı güzel bir karışım. Bu bile şu an benim açlığımı güzel güzel yatıştırıyor. Bayağı lezzetli. Nasıl yapılıyor görmek ister misin dediler. Beni çağırdılar. Vay. Kolay gelsin. Ve bu lagman böyle elle açılan erişte aslında. Sonra da buradaki sosu üstüne döküp servis ediyorlar. Evet, ben de zaten tam olarak böyle bir tabak bekliyordum. Çünkü ben batılılaştırılmış bir Özbek tabağındansa Özbek bir Özbek tabağı istiyordum. Tam olarak istediğim şey geldi. Wow, bayağı da büyükmüş. Bayağı noodle gibi baksanıza. Az önce gördüğünüz gibi yapıyorlar bunları, elleriyle açıyorlar bu erişteleri. Üzerine önceden hazırladıkları sosları koyuyorlar
Ve şöyle etler var. Domates var, sebze var, lahana var. Çok güzel. Çok güzelmiş. Çok güzel. Et bayağı güzel pişmişe benziyor yalnız. Bence şimdiye kadar yediğim en iyi Özbek yemeği lagman olabilir. Özbekistan'a ilk geldiğim gün Taşkent'te o meşhur pilavcıya da gitmiştim. Eti çıkartıp şurada doğruyorlar. Pilavın üstüne ekliyorlar tekrardan. Yani bu pilav bu etin suyuyla falan birlikte pişiyor. Burada havuç, patates, kabak. O da bayağı güzeldi ama lagmanı tek geçerim şu an. Baksanıza bir de upuzun. Buraya gelin. Yani tamam pilav da çok güzel ama Özbekistan yemekleri denince akla sadece pilavın gelmesi bu lagmana bir hakarettir ya. Lagman hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gayet normal, yumuşak, erişteli bir makarna gibi bir şey bekliyordum aslında ama yok yani çok daha farklı ve al dente yapmışlar. Sosu falan efsaneydi ya. O kadar gerçekten şehrin dışında iyi ki gelmişim. İyi ki Buharalı insanların önerilerine bakmışım da burayı bulmuşum gerçekten. Burası benim için bir hazinedir. Bir de şöyle bir tatlıları varmış. İsmi Zavarnoymuş. İçerisinde kaymak var dedi. Vaa. Bunu böyle ben bunu böyle yiyeyim ya. Çok güzel. Bayağı güzel. Üstündeki pudra şekeri. Üzeri birazcık kıtırlı, içi ise dop dolu kaymaklı. Lagmanın fiyatı 44.000 somdu. Tatlı 9.000 som. Evet. Ekmek ise 3.000 som. Toplamda 61.000-600.000 som ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. O kadar iştahlı ve hızlı yedim ki üzerimde 1-2 tane lagman lekesi var. Umarım geçer. Bir de lagmanın bir tek ismi kötü galiba ya. Bende garip şeyler uyandırıyor zihnimde. Şimdi 45 dakika geri döneceğiz. Başka türlü gitmez bu kaloriler. Sakin sakin. Havada zaten güzelleşti. Güneş alçaldı. Daha da böyle serin oldu. Daha rahat rahat tekrardan eski şehrin iç taraflarını gezeceğiz. Daha göstermek istediğim yerler var. Akşam yemek yiyeceğimiz yer zaten bayağı güzel. Orayı mutlaka izleyin. Müzikler olacak, danslar falan olacak. Çünkü özel bir atmosfer olacak orada. Merak ediyorum. Bir de sabah gördüğüm ve büyülendiğim o minareli alanı da akşam saatlerinde, gece saatlerinde görmek istiyorum. Çünkü ışıklandırma falan yapılıyorsa ya da bilmiyorum yani daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü çöl iklimi şehirlerde genelde hayat bir güneş battıktan sonra başlar. İnsanlar daha böyle bir dışarı çıkarlar. Daha çok canlı olur etraf. Ama tabii ki de bir şehri gezerken sabahtan bir başlıyorsunuz. Akşama kadar gezebildiğiniz ne varsa gezmeye çalıştığınız için biz öyle bir rota yapalım dedik. Ben böyle gittik geldik gidiyoruz yapıyoruz falan diyorum ama biz derken kendimle sizi kastediyorum arkadaşlar. Birlikte geziyoruz. O kadar keyif alıyorum ki böyle yürümekten. Kaygısız, tasasız, bir bekleyen olmadan, telaş içinde olmadan, insanlara bakarak, insanları tanıyarak, anlayarak, anlamaya çalışarak, çevreye bakarak keşfediyorum. Ya bence bunu yapmak için ille yeni bir yerde, yeni bir şehirde olmak gerekmiyor. Bunu böyle gezmek isteyip gezmeyenler için söylüyorum ya da çok mesaj geliyor bana böyle sıkışmış hissediyorum, gezmek istiyorum falan diye. Kendi şehirlerinizde de yapabilirsiniz gibi geliyor bana bu. Böyle bir gün hakikaten ya bırakabildiğiniz kadar telaşı böyle bir tarafa bırakıp kendinize aceleniz olmadığını söyleye söyleye böyle bir yavaş yavaş parklarda falan dolaştığınızda aklınızdakileri değil de sadece işte çevrenizdeki gördüğünüz şeylere odaklanarak yürüdüğünüzde gerçekten ayrı bir terapi gibi bir şey oluyor yani. Kastım şiir yazın, kitap okuyun falan değil. Sadece hakikaten sadece bir ağacı görmenin yetmesinden bahsediyorum. Şurada bir ağaç var. Dallarına bakmak, bazı dallarının kuru olduğunu fark etmek, çevresinde kuşların olduğunu fark etmek. Sadece bunları fark ederek yürümek insana bence çok iyi geliyor. Nihayet akşam olduğuna göre
rahat rahat daha eğlenceli bir şekilde gezebiliriz. Zaten Buhara sokaklarının böyle labirent gibi üstü kapalı ve bitişik olmasının sebebi de sıcaktan korunmak. İnanılmaz sıcaktı yani. Güneş tepemizdeydi. Çölün ortasında gibi hissediyordum sabah gezerken kendimi. Şu an hava mükemmelleşti ve öğrendiğim kadarıyla Özbekistan'a özellikle bu Buhara tarafına gelmek için en iyi mevsimlerden biri, en iyi aylardan biri Şubat-Mart aylarıymış. Tam böyle bahar esintilerinin yaşandığı havalarmış. Gelmeyi düşünüyorsanız o tarihleri de düşünebilirsiniz. Daha düşük sezon, buraların daha boş olduğu, belki de daha çok eğleneceğiniz zamanlardır. Ben şu an en yüksek sezonundayım. Hem en sıcak hem de en turistik sezonundayım. Bence bu şehri akşam güzelleştiren şeylerden biri de kesinlikle ışıklar. Her şey zaten bütün eski şehrin içindeki her şey kum rengi olduğu için sarı ışıklar çok güzel görünüyor. Hello. Hayır, teşekkür. Fark ettim, bu arada bir kadın gözüyle Özbekistan'ı gezen biri olarak söylemem gerekirse. Normalde Türkçe konuştuğunu duyduğunda insanlar yanınıza gelirler, konuşurlar. Ben bunu çok fazla yaşayamadım. Sadece bugün işte restorandaki Özlem'le tanıştığımda böyle bir şey yaşadım. Sanırım bir tık daha gibi, kadın olduğum için bir tık mesafe korunması gerektiğini düşündükleri için, daha muhafazakar oldukları için bu konuda her Türkçe konuştuğumu gören yanıma yaklaşmıyor ve genelde çevrede de daha fazla kadından daha fazla erkek gördüğüm için genellikle işte herhangi biri benim yanıma yaklaşmıyor. Benim deneyimim bu. Ama oysa ki çok isterdim aslında böyle Türkçe konuşurken birilerinin gelip benimle konuşmasını, direkt iletişim kurmayı falan. Ama onu çok yakalayamadım Özbekistan'da. Burası sabah geldiğimiz Nasrettin Hoca'nın olduğu meydan. Şurası akşam üzeri gireceğiz dediğim medrese. Şimdi birazdan buraya gireceğiz. Bugün her gün aslında haftanın her günü saat 7.30'da başlayan bir yemek servisi, dans ve müzik oluyormuş burada. Önceden rezervasyon yapmak gerekiyor. Ben dün akşam geldiğimde dolu olduğu için görememiştim ama dün bugün için rezervasyon yaptırmıştım. O yüzden bayağı bir heyecanlıyım aslında bugün bunun için. Selam. А мы же сейчас бесплатно зашли. Вы сейчас выйдете, он еще не начался. Tek kişi olacağım için aslında demiştim ya, başkalarıyla da oturabilirim, tamam. Tamam. Tek başıma olacağım için dün demiştim yani tekli bir masa yoksa birileriyle de oturabilirim demiştim ama zaten tek başına olmazsın demişlerdi. Şimdi burası böyle büyük bir medrese. Bu medresenin orta yerine avlusuna böyle bir restoran yapmışlar. Sağında solunda her yerinde hediyelik eşyalar var. El yapımı yelekler, şapkalar falan, işte geleneksel kıyafetler var. Şurada müzik çalacak. Burada da galiba bir dans şovu olacak. Onu izleyeceğiz. Yani yemekten ziyade aslında beni heyecanlandıran o. Masada ise şimdilik salata var. Şöyle 3 çeşit salata demişlerdi. Bu 2 çeşidi, bu da 3. çeşidi mi? Yoğurt var. Meyve tabağı var, ekmek var. Şimdilik böyle. Yalnız herkes grup halinde gelmiş. Burada böyle tek başına koca masada yiyen tek insan benim. Ama iyi oldu. 2 gün sonra benim doğum günüm arkadaşlar. O yüzden şu an bugün yanımda ve doğum günümde yanımda olmak isteyip de olamayan herkesle beraber date'e çıkmışım gibi hissediyorum kendimi. Çünkü 30'a giriyorum. Normalde çok önemsemezdim böyle doğum günlerini falan ama nedense 30 yaşımı böyle bir kutlayasım var. Güzelce kucaklayasım var. Sanki 20'ler, yani koca bir devir bitecek ve yepyeni bir dünya başlayacakmış gibi hissediyorum. Yani en azından mental olarak öyle hissediyorum. Çünkü 20'lerden gerçekten sıkılmıştım artık. Bitsin ya lütfen. Bitiyor, 2 gün sonra bitiyor. Artık 30'ların yeni bir dönemin bebeği gibi olacağım yani. O yüzden heyecanlıyım. Güzel bir dönem beni bekliyordur umarım. O yüzden kendimle date'e çıktım. Buradaki çaylar böyle geliyor, böyle demliklerde. Siyah çay değil, yeşil çay daha çok. Böyle yaprakları koyuyorlar. Biraz bekliyorsunuz, demleniyor öyle. Bir de bunda içiyorlar. Bakın fincanlara. Ve tuhafıma giden yemeğin yanında da çay içiyorlar aslında. Yemekten sonra veya önce değil, direkt yemeğin yanında içmem için getirildi mesela bu sıcak yeşil çay bana. Başlangıcımız geldi. Başlangıcımızın adı Şi'ymiş. Şi. Böyle oldukça akışkan bir çorba. Müzik de başladı arkadan, çok iyi oldu.
Sebze çorbası gibi bir şey ama tadı çok güzel. Ve güne bazı özetlerim var, notlarım var. 1. Bugün 2 kilo aldım, 3 kilo verdim. Not almıştım da onlara bakıyorum. 2. Dünyada oraya buraya bir şeyler bırakan delilerin arasına katıldım. Sizi de belki katmış olabilirim. 3. Turistik aktiviteler hiç benlik değil. Ben turist olamıyorum. 4 ve son olarak izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni yeni izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Zaten belli bir sürede takip ediyorsanız ve videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, bye bye.